Merhaba değerli dostlar. Bu CVX işleminde neden stop oldum? Şimdi neler yapacağım? Bunlardan bahsedeceğim. Şöyle coin'in yapısına baktığımız zaman bir düşen trendi vardı burada. Bunu kırdıktan sonra bir yükseliş geldi. Tabii Ethereum'un ve BTC'nin yapısı gereği şu an itibariyle hareketi gereği geri çekilmeye başladı coin. Biz bu coin'de neden stop olduk? Çünkü bu yükselişin şurada hemen bahsetmem gerekirse 4 saatlik bir impuls mumunun altından geri yükseleceğini düşünerekten işlem değerlendirmiştik. Fakat küçük bir yükseliş yapmasına rağmen istediğimiz bölgeye gitmedi. Şu an itibariyle aslında hatamız neydi bu coin'de long pozisyon ararken? Aslında long pozisyon doğru bir karar mıydı? Bunu konuşalım. Şimdi buradan düşen yapısını gelip kırdıktan sonra coin hemen hızlı bir şekilde yükseliş yapıyor. Bunun tabii geri çekilmelerinde long pozisyonlar değerlendirilebilirdi. Ondan bahsedeyim hemen. Şu dip bölgesinden tepe düzeltmesine çektikten sonra 0.618 bölgesinde daha sağlıklı bir long pozisyonunu alınıp ne yapılabilirdi? Şu şekilde bir pozisyon tutulabilirdi. Şu 0.236 bölgesine kadar. Fakat bu işlem şu an itibariyle kaçırdığımız için yine pozisyonu başka bir yerden değerlendirdik. Fakat bu işlemimiz stop oldu. Şimdi ne yapmamız lazım? Bundan bahsedelim. Peki aslında bakmamız gereken bir kan ölçümü vardı. Bu kan ölçümünü eğer sağlıklı bir şekilde yapmış olsaydık aslında bu coin'in harika bir short pozisyonunu yakalamış olacaktık. O da nedir? Yine trend yapısını önümüze alalım, çizelim. Buradaki trend yapısı kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde yükselişini tamamlıyor coin. Fakat bir geri çekilme yapıyor. Stop olmamızın en büyük sebeplerinden birisi şu an itibariyle piyasada Ethereum'un ve Bitcoin'in düşüyor olması. Burada ben şunu değerlendirsem çok makul olacaktı. Şu an itibariyle bu alt yükselişe sebep olan dipten kan kutusunu alıp bu bölgeye çektiğimde değerli arkadaşlar bize aslında çok güzel bir short fırsatı, birden fazla short fırsatı verdiğini görmüş oluyoruz. Bir bu bölgeden, tekrar bu bölgeden, tekrar bu bölgeden ve tekrar bu bölgeden şu an itibariyle aslında çok güzel trade edecek bir coin yapısı. Elimizde aslında kaç defa bu bölgelerden bize short fırsatını sunmuş. Aslında yapıya bir geniş bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz kan kutusu, kan ölçümü benim en sevdiğim ölçümlerden birisi. Birinci short fırsatı, ikinci short fırsatı, üçüncü short fırsatı, dördüncü short fırsatını aslında çok güzel vermiş coin. Peki bu bölgelere kadar tutulabilirdi. Şimdi ne yapmayı düşünüyorum? Bundan bahsedelim. Stop olduk, tamam. Sıkıntı yok. Stop olduk diye piyasaya küsecek halimiz de yok. Bu bölgenin kırılımıyla ve 4 saatlik bu bölgenin altında bir mum kapanışıyla short pozisyonunu değerlendirmeyi düşünüyorum. Buradan şöyle bir işlem değerlendirebilirim. Değerli arkadaşlar, nereye kadar değerlendirebiliriz? Biliyorsunuz ki kan çizimi, kan kutusu ölçümü bizim için her zaman destek olarak çalışacaktır. Daha önceki analizlerde de bunu defalarca bahsettim, söyledim. Bir yapı yukarı doğru kırıldıktan sonra satış bölgesini buldurur. Yani şunu söylemek istiyorum. Satış bölgesini bulduktan sonra bu coin'de short pozisyonu arayacağımız, yani emir atarak değil de bu bölgeyi izleyerek düşüşünü gerçekleştirmeye başladığında, bakın mesela şundan bahsetmek gerekirse burada örneğin düşmüş, buraya bir fitille geri gelmiş, pozisyon açtık. Bu bölgelere kadar %14'e varan bir düşüşler. Daha sonra bu bölgeden yine aynı şekilde aynı destek bölgesine %16'ya varan bir düşüşler. Buradan yine aynı şekilde baktığımızda %12'ye varan bir düşüş. Buradan baktığımız zaman şu bölgeye doğru %16'ya varan bir düşüş sergilediğini görüyoruz. Aslında harika bir 4 tane, bir 2 3 4 pozisyon vermiş. Şimdi beşinci pozisyonu ben bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Stop olduk ama bu bölgenin kırılımıyla hareketini şu şekilde yaptıktan sonra şu bölgeye doğru bir short pozisyonu almayı hedefliyorum ve düşünüyorum. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi işleme giriş sistemlerimi, stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum. Biz bu stratejileri, sistemleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli dostlar.